Yemek Okulu'na hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün ekmek teknesinde size lavaş yapacağız. Ama iki tip lavaşımız olacak. Bir tanesi Refika'nın bu hafta dışarıdan söylediklerimizde yaptığı böyle fıstıklı kebabın ve acele Ali Nazi'nin yanına böyle dürebileceğiniz bir lavaş olacak. Bir tanesi de böyle kebapçılara ilk gittiğinizde hani böyle tombul bir lavaş gelir ya, böyle şişkin, üzerinde susamı, çörek otu, yanında genelde tereyağı ve tulum peynirli. Yani böyle kocaman görünen ama içi birazcık boş, ince ruhlu olan bir lavaş olacak. Bunları yaparken de birini ocakta yapacağız, birini fırında yapacağız. Hepsini görüp öğreneceğiz. Ben şimdi hamurlarını yoğurmaya başlıyorum. Hamurları yoğururken de çok fazla yapmayacağım. 300 gram unla yapacağım ikisini de. 5 tane falan olacaklar her birinden ama siz daha fazla yapmak istediğinizde birini yapacaksanız 2 ile çarpıp yapabilirsiniz. Ve bu sefer tartısı olmayanlar çok bana kızdılar. Hani hem tartacağım ama böyle bir bardak ölçüsü de vereceğim. Bu bardak böyle 320 mililitrelik bir bardak. Hani böyle bir bardakta ağzına kadar un doldurunca bu 200 gram oluyor. Bunu koydum. Bir de bunu yarıya kadar doldurup koyacağım. Yani ikisinin de şöyle ki düreceğimiz, yani ince olan lavaş mayasız hamurlu olacak. Tombul olan mayalı hamurlu olacak. Ama hamurların her şey, yani unları, suları, tuzları aynı. Sadece birine maya ekleyeceğim. Ben şimdi onların hepsinin malzemelerini ekleyeceğim. Ondan sonra yoğurmaya başlayacağım. Beyaz un kullanıyorum. Çünkü beyaz unu yoğurmak, işlemek, kabartmak çok daha kolay. Ama beyaz un kullanmak istemezseniz siz tabii ki tam buğdayla karıştırabilirsiniz. Başka herhangi bir kepekli un, siyez, kavlıca hangisini isterseniz karıştırıp veya tamamen onlardan da yapabilirsiniz. Yani siyezde, kavlıcada gluten daha az olduğu için şişmesi, kabarması daha zor olacaktır. Onun da etkisi var tabii beyaz un kullanmada. İkisine de 300'er gram ununu koydum. Suyu koyarken burada birazcık soğuk su var. Bunun üzerine birazcık sıcak su ekleyip ılık bir su hazırlayacağım. Oradan ikisine de ekleyeceğim. Ilıktan birazcık hallice olmuş olabilir suyum. Buna da 200 mililitre su koyacağım. O da bu bardağın yarısından birazcık daha fazla oluyor. Şimdi mayalının mayasını önce suya koyacağım. O biraz eridikten sonra bunu una ekleyeceğim. Mayada şu 10 gramlık paketlerin yarısını kullanabilirsiniz. 6 gram, 5-6 gram yeterli olacaktır. Şu biraz açılırken ben tuzları koyacağım. Tuz da yine 5-6 gram, böyle bir dolu çay kaşığı yeterli olacak. Şimdi bunları yoğururken sonrasında açacağımız için genelde böyle açılacak hamurların çok sert oluyor ve hani çok sert olmayınca açılmayacağına inanılıyor ama hani ben bunu Arzu abladan öğrendim. O kadar sert olmasına gerek yok hamurların. Bunları yoğurunca da göreceksiniz. Gayet yani yumuşak hamurlarda çok güzel açılabiliyor birazcık un serperek. Ve hani bu özellikle lavaşta hani mayalı bir hamuru açacaksanız mayasını çok almasını beklemeyin. Yani normalde ben bu hamurla hamburger ekmeği yapacak olsam bunu bir yarım saat bekletecektim. Ondan sonra şekil verip bir yarım saat daha bekletip öyle pişirecektim. Ama bunu şimdi yoğuracağım, bezeleri ayıracağım ve bir 20 dakika falan beklettikten sonra açmaya başlayacağım. Bunların hepsini buraya alıyorum. Bunu yoğururken de hani biz genelde kedi kaldırır gibi Bertinet tekniğiyle yoğuruyoruz hamurları ama bunu öyle yapmayacağız. Böyle anam babam usulü bütün stresimizi atarak yoğuracağız. Böyle etraftakileri de topluyorum. Bunu yaparken de böyle azıcık sabırlı olursak, bir 4-5 dakika yoğurursak hamur zaten yumuşacık, böyle pürüzsüz hale gelecek. Bu hamur artık yeterince yoğruldu. Böyle üzeri kaymak gibi oldu.
Şimdi ben bunu bezelere ayıracağım. 5 parçaya böleceğim. Onlar birazcık dinlenecekler, mayalanacaklar, gevşeyecekler. Ben de diğerini yoğuracağım. Oradan devam edeceğiz. Bunu bezelere ayırırken de direkt şey değil. Neticede bunun kabarıp köpürmesini, büyümesini istiyoruz. Yine her ekmekte yaptığımız gibi şöyle 1'e katlıyorum. Biraz açıp bundan sonra bölüyorum. Ama sanırım bir hamuru 5'e bölmek Bundan sonra da her bir parçayı yine 3'e katlayacağım. Hamuru şöyle bir dörtgen gibi açtım. Uzun tarafını ortaya katladım. 1. Bir daha diğer uzun tarafını tekrar ortaya katladım. Kısa kenarından başlayıp kendi üzerine dolayıp tekrar yuvarlıyorum. Buna neden ihtiyaç var? Hamurun içine daha çok hava alıyoruz. Çünkü kapartacağız, büyüteceğiz. Bunların üzerine nemli bir bez örtüyorum her zamanki gibi kurumasınlar diye. Ve ben şimdi mayasız yoğurmaya geçiyorum. Bunu da aynı şekilde yoğuracağım. Aynı şekilde bezeleri ayıracağım. Ve ama onu böyle bir 20 dakika falan bekleteceğim. Bunu bir 10 dakika bekleteceğim. Bu sadece hani hamur stresini bıraksın. Biraz gevşesin. Ondan sonra açıp pişirmeye başlayabiliriz. Ben hem şimdi mayalıları hem mayasızları bezeledim. Bunlar mayasızlar bir 10 dakika bekleyecekler. Bunların bir 5 dakika beklediler. Bir 10-15 dakika daha bekleyecekler. Ondan sonra açıp pişirmeye başlayacağız. Kestik. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Oradan bir sesler geliyor ama. Evet, buyurun. Bence ben de hazırım. Evet. Hamurlarım beklediler. Mayasızlar bir 10 dakika, diğerleri 20 dakika bekledi. Ben şimdi ilk başta bir ocakta pişireceğim. Mayasızdan açacağım ve pişirmeye başlayacağım. Hatta bundan önce böyle bir bakır sac var. Bunun altına bir ayak koyup biraz ateşten yükselttik. Direkt ateş buna çarpmasın diye. Çünkü o zaman çok çabuk yakabiliyor. Bu bakır sacın üzerinde pişireceğim ama böyle emaye saclar var. Bunlarda da pişirebilirsiniz. Bu nalburlarda bile var. Böyle emayede, bakırda herhangi bir sacda pişirebilirsiniz. Hatta bunların elektrikleri de satılıyor Mısır Çarşısı'nda. Çok bağımlısı olursanız onları da alabilirsiniz. Bunu açarken başta bir unlayacağım. Ama bir noktadan sonra fazla unu atacağım tezgahtan ve unsuz devam edeceğim. Çünkü o üzerinde kalan fazla un hem sacın üzerinde yanıyor ve bir sonraki lavaşı etkiliyor. Hem de bunun üzerine böyle unlar kalınca güzel pürüzsüz bir görüntü olmuyor. Hem de biraz acı bir tat veriyor. Şimdi açarken böyle hamuru arada bir çeviriyorum ki böyle kusursuz bir yuvarlağı olsun. Ve bunu da açarken böyle hani merdane ile hamuru çeviriyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Hani merdaneyi sadece dümdüz ileri geri değil, zaten o undan biraz dönüyor ileri geri giderken de. Ellerim merdane üzerinde böyle dönüyorlar. O döndükçe hamuru da döndürüyorlar. Ancak bir yere kadar. Şunu şöyle hatta alayım. Fazla unları kenara aldım. Şimdi bundan sonra bunun üstündekiyle gidecek. Tamamdır. Yani çok kalın olunca bu hani direkt ateşin üstünde piştiği için böyle düz bir ekmek gibi oluyor, lavaş gibi olmuyor. O yüzden hani çok yani biraz ince açmanız gerekecek ama çok ince açınca da yufka gibi oluyor ve şey oluyor. O zaman da kıtır kıtır oluyor. O yüzden şöyle bir açayım. Muhtemelen birkaç milim falan yani. Daha fazla değil. Dünyanın en kusursuz yuvarlağı olmasına gerek yok. Şöyle fazla unları da merdanenin üstüne atıyorum yarısını ve ondan sonra gelip şöyle merdaneyle kaydırıyorum. Pişirirken de önce bir bekleyin, ekmek bir otursun, bir altı mühürlensin. Çünkü öbür türlü onu da Arzu abladan öğrendim. Hani iki tarafı da birbirine benzeyince ekmeğe 200'lü diyorlar. 200'lü pişmiş diyorlar ve bunlar ve hani onların orada Kastamonu'da öyle pişiren kızları almazlarmış. O yüzden bekleyin. Benim neden böyle bir çekincem var bilemiyorum ama. Ve hani ocakta da pişirirken başında olun ve ara ara kontrol edin.
Bu böyle birazcık kıstım altında çünkü birazcık hızlandı. Böyle şuralar birazcık daha koyu renk oldu. O yüzden kıstım. Şöyle bir örneğim var. Tava çok sıcak olunca böyle hem birazcık daha sarı oluyor hem de bu kabarcıklar bayağı yanmış oluyorlar. Bu da böyle bir kenarda bize kötü günleri hatırlatsın. Mesela bu da öyle oldu. Buna gerek yokmuş. Şimdi ben yanmış lavaş örneği verirken kendi lavaşımı yaktığım için tekrar açtım. Yani saç çok sıcak olunca şöyle oluyor ve biz bunu istemiyoruz. Bunda yani sacın çok sıcak olduğunu nereden anlayacağım dersen yufkacıların kullandığı bir taktik var. Şöyle saca biraz su damlatıyorsun saca. Ve böyle top top olup zıplarsa o saç çok sıcak oluyor. Bu şekilde sonuçlanıyor. O yüzden birazcık sakinlemesi için yani böyle top top düşmeyecek üstünden. Böyle bir hani su kaldığı yerde buharlaşıp gidecek. Bu. Çok havalı oldu, çok. Aman. Şimdi altını çok kısık açtım. Böyle arada ona bakacağım halini, tavrına. Ona göre altı biraz açacağım, kısacağım. Tabii ki. İsteyen tereyağı sürer, istemeyen sürmez. Ama yani benim için tabii ki bu bir seçenek değil. Dur, hatta şöyle çevireyim, öbürü de yağlansın. Bunlar böyle. Bunlar burada biraz demlensinler. Ben bu sırada mayalıyı açacağım. Bu biraz daha ufak olacak. Bir karış falan olacak çapı. Bunun üzerine yumurta sarısı süreceğim. Susam çörek otu dökeceğim ama bunu hani açar açmaz fırına atmayacağım. Bir 2-3 dakika bekleyeceğim. Mayalı olduğu için hani direkt açılır açılmaz, böyle kasılır kasılmaz fırına girmesin. Azıcık gevşesin diye. Şimdi ben bunu fırına atacağım ama ne de pişirdiğimi de göstereceğim. Normalde fırın taşında pişiriyordum ama bu sefer böyle bir güvecin tersini koydum. Bunu ısıttım iyice ve bu fırın 280 dereceye kadar ısınıyor. Fırınınız en yüksek ne kadar ısınıyorsa o derecede pişirin. Eğer bu da yoksa döküm tencere, döküm tava bunları da ters çevirip koyup ısıtıp onun üzerinde pişirebilirsiniz. O da yoksa fırın tepsisinde ters koyup pişirebilirsiniz. O da gayet çalışıyor. Evet. Her zaman çok şanslı olamayabiliyoruz. Açarken eğer bir tarafı çok ince olup çok böyle alt üstüne yapışınca böyle kabaramayabiliyor ama yani bu da en az bunun kadar lezzetli. Sadece bu birazcık daha afilli görünüyor. Aklınızda olsun, eğer mutfak çok soğuksa yani hamur zaten az mayalanıyor. Bir de soğuk olunca bu sefer hiç kabaramayan böyle kasık bir şey oluyor. Hani yoğururken yumuşak bir hamur olacak. Aklınızda o kalsın. Onun dışında bu nasıl kabarıyor tabii bir de. Sıcak yüzeye birden çarpınca o içinde hali hazırda bulunan gaz kabarcıkları büyüyorlar ve böyle uçsuz bucaksız böyle bir derin nefes alır gibi şöyle bir kabarıyor. Ama kabardıktan sonra neden patlamıyor? Çünkü o sırada da hamur birazcık şey oluyor artık. Sertleşiyor, o noktadan sonra öyle kalıyor ve böyle bir mucizeye dönüşüyor. Normal lavaşımıza gelecek olursak, yani en başta dediğimiz gibi kebapta böyle dürüm yapmak için çok güzel oluyor ama tabii onun dışında hani Anadolu'da da öyle çok yerler. Böyle içinde domates, lor peyniri, maydanoz koyunca da böyle efsane bir kahvaltı olabiliyor. Hangisini dilerseniz, tabii ki benim kalbimden geçen hepsini yapmanız, çıldırmış gibi ekmek yemeniz ama dilediğinizi yapın, bana da mutlaka yazın. Hepsinden önce de abone olun. Haftaya tekrar görüşürüz. Bunu peynirli yiyeceğim.